Karın ağrısı. Bazen gazla geçiştiriyorsunuz ama bazen de dakikalar içinde hayatı tehdit eden bir tablonun ilk işareti olabiliyor. Peki hangi karın ağrısı tehlikeli? Hangisini evde izleyebilirsiniz? Gelin bu konuyu netleştirelim. Merhaba, ben iç hastalıklar ve tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Serhat Demirel. Bugün karın ağrısına acilde ve poliklinikte doktorların kullandığı mantıkla bakacağız. Kırmızı bayraklar, doğru sorular ve doğru adımlar atacağız. Karın ağrısı neden zor bir şikayet? Karın ağrısında sorun şu ki nedenler çok geniş. Basit bir mide rahatsızlığından ciddi enfeksiyonlara, tıkanmalara kadar uzanabiliyor. Üstelik şikayetler her zaman kitap gibi olmaz. Özellikle ileri yaş, diyabetik hastalarda, bağışıklığı baskılanmış kişilerde belirtiler daha silik veya atipik olabilir. Bu yüzden doktorlar ilk saniyelerde şu soruyu sorar. Acil hayati tehdit eden bir durum var mı yok mu? Öncelikle kırmızı bayrakları bilmemiz lazım. Yani alarm semptomlar. Bu oluyorsa durum acil demek, mutlaka bir hekime başvurmak lazım. Birincisi ani ve şiddetli karın ağrısı veya kesintisiz giderek artan ağrı. İkincisi baygınlık hissi, soğuk terleme, tansiyon düşüklüğü gibi şok belirtileri eşlik ediyorsa. Üçüncüsü karında sertleşme. Karına dokunduğumuz zaman tahta karın gibi dokunmakla aşırı hassasiyet vardır. Dördüncüsü kan kusma ya da dışkıda belirgin kan. Beşincisi nefes darlığı, göğüs ağrısı ve bunlarla birlikte karın ağrısı olması. Ve altıncısı yüksek ateş ve titreme. Bunlarla birlikte ise acil değerlendirme gerektirir. Peki doktorlar karın ağrısını nasıl çözüyor? Doktorun yaptığı şey aslında ağrıyı haritalandırmak. Birincisi başlangıç. Ağrı bir anda mı çıktı yoksa yavaş yavaş giderek mi arttı? Bir anda en şiddetli olması bazı damar problemleri veya taş gibi durumlar akla getirebilir. İkincisi yer ve yayılım. Sağ üste mi, sağ alta mı, kasıklara doğru mu, sırta mı vuruyor? Yani yer tek başına her şeyi söylemez ama bize yön verir. Üçüncüsü eşlik eden durumlar. Ateş, bulantı, kusma, ishal, kabızlık, idrar yakınması, vajinal kanama, akıntı. Bunlar tanıyı daraltır ve bize yol gösterir. Dördüncüsü muayene ve vital bulgular dediğimiz tansiyon, nabız, ateş. Bunlar çok önemli. Karında hassasiyet, sertlik, gerekirse seri muayeneler yapılır. Peki evde ne yapılabilir? Eğer kırmızı bayrak yoksa, bahsettiğim acil durumlar yoksa, doktorunuz da ciddi bir durum düşünmediyse ağrınızı takip edin. Neyle başladı, neyle artıyor bunları not alın. Az az sık yiyin, kabızlık varsa suyu ve lifi arttırın. Özellikle ağrıyı arttıran yiyecek ve içeceklerden kaçının. Bunlar yağlı kızartmalar, alkol, kafein, fizli içecekleri gibi. Hangisi size rahatsızlık veriyorsa bunlardan uzak durmanız lazım. Kendi kendinize rastgele ilaç, bitkisel ürün eklemeyin. Mutlaka doktorunuza danışın. Karın ağrısında amaç korkutmak değil, tehlikeli olanı erken yakalamak. Bu videoyu kaydedin çünkü doğru zamanda doğru karar hayat kurtarır. Peki sizde karın ağrısı en çok ne şekilde oluyor? Karnınızın hangi bölgesine ve nereye doğru yayılıyor? Yorumlara yazın, hep birlikte konuşalım. Bu kanalda tıbbın karmaşık konularını herkesin anlayabileceği basit bir dille anlatmaya çalışıyorum. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.